Herkese merhaba, Lako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz yumuşacık pofuduk bebek battaniyesini çalışacağız. Tıpkı bir pamuk şeker gibi gerek rengi gerek dokusu itibariyle şahane bir bebek battaniyesi oldu. Birazdan boyutlar hakkında bilgi vereceğim. Şöyle bakın, modelimizi göstereyim. Petek örgü modelini kullandım. Üzerinde şöyle kenarına da güzel bir tığ oyası geçtim ve bu şekilde harika bir battaniye elde etmiş olduk. Şimdi şöyle bir genel görünüme bakalım. Bakın bu şekilde kadife iple çalıştım. Bonbon Panda Baby ile ve sadece 5 yumakla bu güzel battaniyeyi elde etmiş oldum. Boyutları 80'e 80 benim için gayet ideal. Üzerine uyguladığım bu petek örgü modeli de hem kız hem de erkek bebeklere hitap ediyor aslında. Sizler erkek bebekleriniz için farklı bir renk seçerek bu battaniyeyi yapabilirsiniz. Şöyle battaniyemiz gayet güzel ve kullanışlı. Kullanmış olduğum ipin renk kodlarını, şiş numarasını ve tığ detaylarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. O zaman biz vakit kaybetmeden battaniyemizin yapımına geçelim. Battaniyemizin şöyle bir genel görünümünü göstermek istedim sizlere. Bakın bu şekilde. Üzerinde bu modele aslında hem bal peteği örgü modeli deniyor hem kuşak modeli deniyor ama ben şöyle baktığımda bal peteğine daha çok benzettiğim için bal peteği örgü modelini uyguladım diyorum. Toplamda bakın 132 ilmekle başladım. Şu kısımdan 132 tane ilmek attım ve üzerine modelimi uyguladım. Birazdan bu modeli zaten detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunun ölçülerinden bahsetmek istiyorum. 132 ilmek başladım ve 80 santim oluncaya kadar modelimi devam ettirdim. Bu boyut benim için yeterli. Sizler daha uzun da yapabilirsiniz. Bazıları birebir yapıyor, bazıları 90'a 90 yapıyor. Yani dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. 80 santim benim için yeterli uzunluk olarak. Zaten son olarak bütün ölçülerini sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın, son yumağımın yarısı duruyor. Bunu da kenar oyası için kullanacağım. Şimdi o zaman ben küçük bir örnek üzerine modeli detaylıca anlatayım. Daha sonra bitişi birlikte yapalım. Modelimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Yani şu peteklerden bir tanesini oluşturmak için 6 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Bir de artı burada 3 tane kenar ilmeği uyguladım ben. Yani siz 2 tane de uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğini 6 artı 2 şeklinde modelimizi kuralım. Şimdi hemen küçük bir örnek üzerine başlayacağım. Şişlerim benim 5 numara. Sizler eliniz sıkı ise 6 da kullanabilirsiniz. Çünkü çok sıkıya giden bir model değil bu. Daha yumuşak olması bizim için daha önemli. Çünkü ipimiz yumuşak bir ip. İpimizin dokusunu da bozmak istemiyorum. Amacına hitap etsin diye. Evet, şimdi küçük bir örnek üzerine göstereceğim için 18 artı 2 20 tane ilmek üzerinden modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi 2 tane yapacağım. Çok kenar ilmeğine gerek yok. Modelimiz net anlaşılsın. Hemen 20 tane ilmek atıyorum. Evet, bakın 20 tane ilmeğimi attım. İlmeklerinizi lütfen çok sıkı atmayın. İlk aşamada ilmeklerinizi çok sıkı yaparsanız diğer sıralarda örgüde genişleme olacaktır ve altta kasma olacaktır. Orta ayarda ilmeklerimizi attık. Şimdi örgünün arka yüzünden direkt modeli kuruyoruz. Örgünün arka yüzünde kenar ilmeğimi ilk olarak ters olarak örüyorum. Ters olarak ördüm. Daha sonra 2 tane ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Modele geçtim. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu şekilde ilk sıramda modelimi kuruyorum. 2 ters, 2 düz şeklinde. Evet, son olarak kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İlk sıramı bitirdim. Şimdi geldim örgünün ön yüzüne. Kenar ilmeğimi ben örgü boyunca battaniye olduğu için düz bir şekilde ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeklerimi yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüp bu sırayı da tamamlayacağım. Arka sırada da yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Yani toplamda 3 sıra 2 ters 2 düz olarak ördükten sonra peteği oluşturacağız. Evet, geldim ön yüze. Petekleri artık oluşturacağım. Kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum.
Daha sonra bakın 2 tane düz ilmeğim var. 2 tane ters ilmeğim var. Sırada 2 tane düz ilmeğim var. Modelimizin bu şekilde başlaması gerekiyor. 2 düzden başlayacak önde. O yüzden de arkada terse denk gelmesi lazım. Şimdi bakın 2, 4, 6. 6 tane ilmeğim var. İpim arkada. Bakın normal böyle değil. İpim arkada. Şimdi bu 6 tane ilmeğimin 2, 4, 6. 6.'sının bakın şu arasından batıyorum. Arkadan ipimi çekiyorum. Bu şekilde bakın bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bunu şişime takıyorum. Taktıktan sonra şöyle birazcık daraltıyorum. Ardından da bakın burada neydi? 2, 4, 6 tane ilmeğim vardı. Bir de bu var. Bununla birlikte 7 oldu. Şimdi ilk 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İlmek artışı olmasın diye. Bir sonrakinde yine düz bir şekilde örüyorum. Arada 2 tane tersimiz vardı. Onları yine ters olarak örüyorum. Kalan bakın son 2 ilmeği de düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilk şeridimizi oluşturmuş olduk peteğimiz için. Şu aradaki 2 tane ters ilmeği ters olarak örüyorum. Evet. Şimdi geldik bakın bir sonraki peteğimizi yapmaya. Şurada bakın 6 tane ilmeğim var. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şu düzlerin bakın solundan girdim. İpimi böyle çekiyorum. İlmek şeklinde şişime takıyorum. Sol şişime. Taktım. Biraz şöyle kasıyorum. Gevşeklik olmasın modelimde diye. Daha sonra bakın buradaki ilk 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir sonrakini düz ördüm. Şimdi aradaki 2 taneyi ters örüyorum. Kalan 2 ilmeği de düz örüyorum. Yani düzleri tersleri değiştirmiyoruz. Evet. Aradaki 2 tane ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Buradaki artık kurulumu bir sonraki sıraya geldi. Bu kısma denk gelmedi. Bunları da yine bu aşamada gördüğüm şekliyle örüyorum. Evet, ilk kurulumumuzu yapmış olduk. Şimdi 3 sıra düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Hem arka yüzde hem ön yüzde. Evet, 3 sıra düz bir şekilde ördükten sonra, yani tersleri ters, düzleri düz gördüğümüz şekilde ördükten sonra şimdi ikinci kurulumuna geçiyoruz. Kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi bakın ilk kurulumu buradaki 6 ilmek üzerinden yapmıştık. Şimdi çapraz olacak. Yer değiştireceğiz. Şu örmediğimiz diğer sırada hesaba katmadığımız 2 tane ilmek üzerinden düşünerek sağından 2, solundan 2. Şimdi buradaki 6 tane ilmeği kuracağız. Yani buradan şerit çıkaracağız. Şu aradaki 1, 2, 3 ve 4 ilmeği gördüğüm şekliyle ördüm. Şimdi geldim ikinci modelimizi buraya kuracağız. Bakın ne yapıyorduk? Şuradaki sonda kalan 2 tane düz ilmeğin solundan batıyorduk. Şöyle şeridimizi uzatıyorduk ve şişimize yerleştiriyorduk. Daha sonra ilk 2 ilmeği bakın birlikte örüyorduk. Daha sonra ilmekleri yine modelimize sadık kalarak düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Bakın ikinci kurulumuzu ne yapmış olduk? Buraya yapmış olduk ve peteğimiz oluştu. Bu şekilde devam ettireceğiz. Çapraz çapraz. İlk başta sağdaki 6 ilmeği yaptık. Şimdi yer değiştirdik. Ortaya geldik. Şimdi tekrar bu taraftan devam edeceğiz. Şuradaki 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Geldik ikinci kuruluma. Bakın bu sefer de buradaki 6 ilmekten şerit çıkaracağız. Şöyle battım. İlmek çıkardım ve şişime taktım. Ardından da ilk ikisini birlikte örüyorum. Kalanlarını da yine gördüğüm şekliyle modelime sadık kalarak devam ediyorum. Evet, ikinci kurulumuzu da yaptık. Bundan sonrası tekrardan ibaret. Bundan sonra 3 sıra yine ilmekleri gördüğümüz şekilde öreceğiz. Daha sonra yine sağdan bu şeridimizi çıkaracağız. 3 sıra tekrar düz bir şekilde örüp şu ortadan aynı şekilde tekrar edecek modelimiz.
Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi 3 sıra ilmekleri gördüğümüz şekliyle tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Daha sonra tekrar diğer kurulumla devam edeceğiz. Evet, şimdi tekrar başa geçmiş bulunmaktayız. Yani örgümüzün tekrar ilk aşamasına, şu aşamaya geçmiş bulunmaktayız. Neydi? Kenar ilmeğimizi düz bir şekilde örüyorduk. Bakın zaten ilmek çıkaracağımız yer kendini gösteriyor. Şu bakın petek bayağı büyümüş. Artık bunu ne yapacağız? Şerit çıkararak, ilmeğimizi çıkararak burada kapatma yapacağız. Şurada bakın neydi? İlk 6 ilmekti kenar ilmeğinden sonraki. Hemen battım buradan. İlmeğimi çektim ve şişime taktım. Bakın. Peteğimi kapatmış oldum. Şimdi ilk ikisini birlikte örüyorum. Diğerlerini gördüğüm şekliyle örüyorum. Arada her zaman ortadaki 2 ilmek ters olacak. Kenarlardakiler düz olacak. Evet. Bu şekilde ördüm. İlk peteğimi kapattım. Bakın buradaki peteğim küçük. Bunu ortadakileri ters olarak örüyorum. Şimdi geldik bakın ikinci petek, bu artık büyümüş, kapatma vakti geldi. Yani görerek de yapabilirsiniz, sıra saymanıza gerek yok. Şeridimi uzattım ve taktım. Bakın. Şimdi bu kısmı örüyorum. Uzattığımız şerit ilk ilmekle birlikte örüyoruz ki ilmek artışımız olmasın. Aksi takdirde ilmek artışımız olacaktır. Evet bakın ikinci şeridimizi de kapattık. Bu şekilde peteklerimizi oluşturacağız. Tamamen tekrardan ibaret. Bu kısımda bakın daha yolun başındayız. Yani peteğin yarısındayız. O yüzden burayı gördüğüm şekliyle örüyorum. Evet. Modelimiz aslında bu kadar kolay, yapımı var. Yer değiştirerek bu şeritleri çıkararak peteklerimizi oluşturacağız. Düz ördüğümüz sıralarda da tersleri ters, düzleri düz olarak örmeye devam edeceğiz. Bakın şu petekleri yaparken de ilk sağdaki 2 ilmek ve soldaki 2 ilmek düz olacak. Aradakiler tersi denk gelecek. Buna dikkat edersek bu görünüm elde etmiş oluruz. Evet, modelimiz umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde modelimizi kuracağız. Ben 132 ilmek üzerine kurdum. Daha sonra 80 santim olduktan sonra artık kapatma işlemine geçebiliriz. Evet, şöyle modelimin kapatma aşamasını da göstereyim. Bakın en büyük petek böyle yarım şekildeyken kapatacağım. Kenar ilmeğimi dediğim gibi hep örerek aldım. Aynı normal kapatma işlemimizi yapıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz ve içinden geçiriyoruz. Kapatma yaparken çok sıkı yapmayalım. Modelimizde kasma olmasın. Bu şekilde ilmekleri gördüğümüz şekliyle örelim ve kapatalım. Evet, kapatma işlemini tamamen yaptım boydan boya. Şimdi en son ilmeğimi bakın direkt bu şekildeyken 4 numaralı tığımı aldım ve kenar oyası geçmeye başlayacağım. Kenar oyasına hemen başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Daha sonra şöyle bakın zincirin altından batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve o çıkardığım ilmeğin içinden bir kez geçiyorum. Tekrar batıyorum. Bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Onu da içerisinden tekrar geçiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar bakın aynı işlemi yaptım. 4. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ve 5. Bakın. Şöyle saydığım zaman 5 tane ilmeğim oldu. Bunların hepsini tek seferde topluyorum. Ardından da bakın direkt şöyle kapatacak şekilde hiç ilmek saymaya da gerek yok. Bu şekilde tutuyorum. Ve şöyle alttan batıp sık iğne ile sabitliyorum. Evet, bu şekilde kenar oyamı yapıyorum. Tekrar yapalım. 3 zincir. Alttan batıyorum. İlmeğimi bu şekilde çıkarıyorum. 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. Ve bakın 5. ilmeğim. Daha sonra da hepsini tek seferde topluyorum. Bakın şöyle kapatacak şekilde denk getiriyorum. Ve sabitliyorum. Evet, bu şekilde şimdi kenar oyamı tamamen bütün böyle battaniyemin 4 bir yanına aynı kenar oyasını geçiyorum.
Evet, battaniyemin dört bir yanını bakın bu şekilde kenar oyası geçtim. Şöyle göstereyim, açıya sığdırmaya çalışayım. Evet, kenar oyasını tamamen bu şekilde geçtikten sonra şimdi bu kapatma işlemini de birlikte yapalım hemen. Başladığım noktaya geldim bakın. Başladığım noktaya kadar kenar oyamı devam ettirdim. Şimdi son kez bakın burada tam bir tane motiflik yer var. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum ve son motifimi de bu noktaya yapıyorum. Şöyle direkt kapatıyorum ve kaydırıyorum. Ardından da bir zincirle sabitliyorum. Evet, bu şekilde son kenar motifimizi de yapmış olduk. Gerçekten çok yakıştı modelimize. Çok tatlı durdu. Modelimiz zaten pufuduk pufuduk. Çok güzel bir yapısı var. Hemen şimdi bunu kesiyorum. Daha sonra arkadan temizleyeceğim. Bu şekilde ipimi de arkadan yürütüyorum bakın. Düğüm yapmamıza gerek yok. Zaten pufuduk bir battaniye olduğu için aralardan şöyle ipimi yürütebildiğim kadar yürütüyorum. Son olarak da bakın tamamen temizledikten sonra böyle bir görünüme kavuşmuş olduk. Çok tatlı, kullanışlı, güzel bir battaniye elde etmiş olduk. Bebe battaniyesinde bence en önemli kriter kullanışlı olması, yumuşak olması. Biz de bunların tamamını karşılıyoruz. Evet, böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sadece 5 adet Bonbon Panda Baby ile siz de bu güzel battaniyeden elde edebilirsiniz. Yapımı oldukça basit. Çok fazla örgü deneyiminiz olmasa bile videomuzda bütün aşamaları takip ederek rahatlıkla yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.